Burası Fas Marrakeş arkadaşlar. Burası El Fena Meydanı. Buraya El Fena demelerinin iki nedeni var. Bunlardan birinci rivayete göre burada daha önceden Afrika'dan gelen köleleri Avrupalılara pazarlamak için, Avrupa'dan gelip köleleri alıp köle çalıştırmak için burayı kullanıyorlarmış. Bu meydanı kullanıyorlarmış. İkinci rivayete göre de arkadaşlar yine 1500'lü yıllarda bu meydanda insanlara örnek ders olsun diye toplu idamlar gerçekleştiriliyormuş. O yüzden buranın adı El Fena, yani Fenalar Meydanı olarak kalmış. Şimdi hep beraber sizlerle birlikte Kuzey Afrika'da Fas Marrakeş turumuza başlayalım. 1500'lerden 2025'e uzanan bu meydan size anlatılacak çok şey biriktirdi. Jamel El Fena büyüsüne birlikte dalalım. Hazırsanız başlayalım. Şu an Marrakeş'in kalbindeyim. Burası Jamel El Fena Meydanı. Fas deyince sadece çöl ya da mağara gelmesin aklınıza. Burası çok daha fazlası. Kuzey Afrika'da Atlas Okyanusu'yla Sahra Çölü arasında bir yerde bulunan Fas, bilinen adıyla Morokko, coğrafyasında hem dağlar hem de denizlere eşlik ediyor. Yıl içerisinde sıcaklık normal değerlerinde 6 derece ile 38 derece arasında değişiklik gösteriyor. Marrakeş'te genelde kuru bir hava hakim. Yazın ciddi sıcaklar oluşuyor. 43 derece ve üstü sıcaklıklar görülebiliyor. Ama güneş sevenler için ideal. Fas krallıkla yönetiliyor. İnsanlar sade ama huzurlu yaşıyor. Geleneklerine çok bağlılar. Örf, adet, misafirperverlik burada sadece sözde değil gerçekten yaşanıyor. Ortalama bir öğün 60 ila 100 dirhem, yani yaklaşık 6 ila 10 euro arasındadır. Temiz, orta halli otellerde günlük konaklama ise 800-1500 TL civarındadır. Jamel El Fena ise başlı başına bir hayat sahnesi. Eskiden halkın toplandığı, hatta infazların yapıldığı bir yerken şimdi müzik, dans, hikayeler ve kalabalıklarla dolu. Fas'ın ruhu burada atıyor. Ben de bu atmosferi sizlerle paylaşmak için buradayım. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece algoritma beni daha çok kişiye ulaştırır ve ben de yaptığım işi biraz daha heveslenerek yaparım. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Burada her yerde bir gösteri var. Bu gösterileri çekince sizden ücret talep ediyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kıyafet satışları çok var. Arabayla geçiş yapan insanlar çok var arkadaşlar. Maymunu mesela. Maymunu burada kelepçelemiş maymun. Gençler fotoğraf çekilecek maymunlar. Onları çektiğimiz zaman gelip bizden para istiyorlar ama benim tavsiyem arkadaşlar, bu tarz şeylerin önlerinin kapanması için mutlaka ve mutlaka böyle gösterilere, işte maymunları hapseden, onları normal hayatlarını ellerinden alan insanlara para verip onların bu işi yapmasını sağlamasına izin vermeyin. Ya da yılan gösterileri de aynı şekilde, mesela yılanı bırak doğada kalsın hayvan, sen buraya getiriyorsun, dişini kesiyorsun, hayvana eziyet ediyorsun, şurada 2 tane para kazanacağım diye hayvanı maymun etmiş. Yılan lan bu. Normalde o hayvan şu hayvan şöyle mi durur yani? Durmaz yani. Hem maymuna kıyafet giydirmiş, zincir takmış. Yani olmaması gereken şeyler arkadaşlar. Bu tarz yerlerde ya da bizim İstanbul'da, Türkiye'de de faytona binmenizi yine aynı şekilde katiyen kınıyorum arkadaşlar. Hayvanların affedersiniz pestili çıkmış, sıcaktan bunalmışlar. Üstlerine bir de aynı zamanda bakımsız bırakıp bunları 3-5 dirhem karşılığında size gösteri olarak şey yapıyorlar. Nalları bile düzgün değil bu hayvanların. Bakın mesela şu hayvanın zincir ayağına dolanıyor. Zincirlemişler bir de. Birbirlerine zincirlemişler ki kaçmasın. Yani bunlara müsaade etmemek için, bunların önlerini kapatmak için bu tarz fayton vesaire bunlara binmeyin arkadaşlar. Katiyen kınıyoruz. Fenalar Meydanı bu arada büyük, kalabalık. Akşam üzeri buraya gelmeyi tercih edin. Bizim konakladığımız otel buraya çok yakın. 500 metre yakın bir yer. İnsanların genel olarak kamera tepkileri de çok sıkıntı değil. Çünkü çok turistik bir yer. Ya burası biraz daha nasıl söyleyeyim size arkadaşlar, şey gibi düşünün. Ortaköy'de kumpirciler sizi çağırıyor ya, gel abla gel işte şöyle böyle vesaire, Eminönü'nde. Aynı onun gibi düşünün bu meydanı. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Gel buradan alıyoruz. Test. Evet arkadaşlar, test verdiler. Arkadaşlar böyle çok şey göreceksiniz burada. Meyveci göreceksiniz. Bro mix. Mix, yes. Mix. How much mix? 20. 20 dirham. Yes. 2 hot and ice cube, please. Yeah, very hot. Evet, 2 tane. Toplamda 40 dirhem vereceğiz arkadaşlar. 10 dirhem burada 45 TL. Öyle düşünün, 90 TL'ye soğuk içecek içebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi içeceğimizi aldık ama şöyle bir şey var. Ben az önce otele ödeme yapmıştım.
havalimanında bir para değişimi yapmıştık. Biz 50 dolar çevirdik bilerek ki havalimanının içerisinde ve dışarısında arada farklar olur diye. Meyve suyunu almaya gittik ama biz para çevirmediğimizi, yani dirhem almadığımızı unuttuk. Ama oradaki arkadaş bize yardımcı oldu sağ olsun, dedi ki sorun değil, ben içeceklerinizi hazırladım, alın. Hemen bize exchange yerini de gösterdi. Exchange yerinden change'inizi yapın gelin dedi. Acayip, ben sana bir şey söyleyeyim ya, bizde hayatta böyle bir şey olmaz. Acayip iyi bir muhabbet bence. Biz havalimanında 100 dolar bozdurmuştuk. 291 verdi. Havalimanında da 803 mü? Öyle bir şey vermiş. Öyle bir şey vermiş. Çok bir fark yokmuş ya aslında. Change edilebilir aslında. Ama burada daha çok aldık. Evet. İşte 20-30 dirhem. Şimdi paramızı change ettik. İçeceğimizi aldık. Parasını ödemeye gidiyoruz arkadaşlar. Havalimanına göre 2 tane daha meyve suyu içebilirsiniz. Havalimanından o yüzden daha az change edin. Mesela o anlık ihtiyacınız kadarıyla change yapın. Biz buraya havalimanından ulaşıma da toplam 13 euro bir bedel ödedik arkadaşlar. Geldik arkadaşımıza parayı ödeyeceğiz. Thank you bro. Say hello Türkiye. Hello Türkiye. Hello Türkiye. Goodbye. See you later. Thank you. Sokaklarda bu şekilde gösteriler yapılıyor arkadaşlar. Sabahları ve akşamları olmak üzere günün her anında bu gösteriler yapılıyor. Bu gösteriler hakkında bilmeniz gereken en önemli şey ise bir kişi ortada duruyor, etrafını çevreliyor ve bu gösteriyi izliyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Biz burada turist tuzağına da düşebiliriz. O yüzden değerli eşyalarımızı, pasaportumuzu bir bel çantasına koyup bu bel çantasını insanların ulaşamayacağı bir şekilde koruyup saklamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak herhangi bir değerli eşyamız, pasaportumuz o an içerisinde çalınabilir. Tabii ki de sadece bu organizasyonlar bunun için yapılmıyor. Ama unutmayalım ki biz şu an yurt dışındayız ve önlem almadan ilerleyemeyiz. Eğer önlem almazsanız başınıza çok kötü şeyler de gelebilir. Gece oldu şimdi. Fas, Marrakeş, El Fena Meydanı'nda geceler gündüz gibi yaşanıyor. Gündüzler de gece gibi yaşanıyor. Arkadaşlar burası gündüz çok ayrı güzel. Gece de çok ayrı güzel. Yani gündüz biraz sıcaktan insanlar bunaldığı için herhalde gece 2 kat daha kalabalık burası. Çok fazla kalabalık. İnsanlar akın akın El Fena Meydanı'na geliyor. Selam. Hermano. Selam. Selam. Burada da yine insanlar böyle ara ara yerlerde toplanmışlar arkadaşlar. Böyle birileri gösteri yapıyor, birileri onları izliyor. Aralara girip çekemiyoruz ama bayağı kalabalık bir meydan. Gece özellikle çok daha hareketli. Bizim Eminönü, eski Eminönü meydanına falan benziyor ya buralar. Yani evet. Yılanların gitmesi güzel oldu. Gündüz hiç o kadar insan yok. Evet, sanki bütün insanlar gece çıkmış gibi, gündüz çıkmamış gibi. Burada yine yöresel danslar yapıyorlar. Kalabalık başına toplanmış. Turistler ve yerel halk hep birlikte burada beraber eğleniyor arkadaşlar. Acayip kalabalık, çok kalabalık bir ortam var. Turistler ve yerel halk beraber eğleniyor. En önemlisi bu. Kimse kimseyi şey yapmıyor, yani zorbalamıyor. Burada dans ediyorlar. Ortaya toplanıyorlar. Sonra şarkılar söyleyip ortaya bir kasa koyuyorlar. Sizden para talep ediyorlar. Oturup izlediğinizde veyahut da kameraya çektiğinizde sizden belli bir miktarda para talep ediyorlar. Bilginiz olsun. Bunu bilerek izleyin. Hani her şeyi oturup izlemeye kalkarsanız burada paranız kalmaz cebinizde. Evet, ortam çok kalabalık oldu. Her yerde bir yemek kokusu var. Her yer kalabalık. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor burada. Yine dolandırıcılık, turizm dolandırıcılığı yapılıyor. İçeceği tutmaya çalışıyorlar. İçeceği tutup yakalarsa eğer o içecek alıp onu içiyor. Ama bunu kaç paraya yaptıklarını bilmiyorum da bu tarz oyunlara gelmeyin. Yani bizde de var böyle, ortaya top koyuyorlar vesaire ya. Bunlara inanmayın. Çok fazla böyle bir baharat kokusu, yanık kokusu var bu arada. Benim bel çantam mesela şu alt kısmında. İçeriye koyuyorum. Buraya önemli şeylerimi koyuyorum. Pasaportumu, paralarımı oraya koyuyoruz. Tişörtün altında kaldığı için herhangi bir şekilde karşı taraf görmediği zaman benden bir şey alamıyorlar. Beni bir hedef haline de getiremiyorlar. O yüzden dikkat çekmiyorum. Bence. Daha başıma hiçbir şey gelmedi yani bu durumda. Şimdi El Fena Meydanı'nda kıyafet vesaire, işte hediyelik eşya satılan bir bölgeye geldik arkadaşlar. Size bir de bu tarafı göstereyim. Bir de bu tarafı görün. İç çamaşırından çoraba, çoraptan hediyelik eşyaya bulabileceğiniz bir meydan. El Fena Meydanı. Her şeyi bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Biraz kalabalık. 1-2 saate buralar yine boşalır. Saat şu an burada 12. Akşam 12 olmasına rağmen
Hala kalabalık. İşte parfüm satanlar var. Ondan sonra kadınlara özgü kıyafetler vesaire satanlar var. Onların geleneksel kıyafetlerini satanlar var. Burada hanımlara özel çantalar var. Çok güzel bu arada. İşte hediyelik eşyalar satanlar var. Buradan bir sürü şey alabilirsiniz. Tabii ki de dönüş yolunuzu unutmadan. Seccadeler var. Dönerken bagaja verebileceğiniz kiloya göre hesaplayıp buradan satın alabilirsiniz. Buradan aldığınız her şeyi eve götüremeyeceksiniz. Bunu da unutmayın. Evet, burada bizim aynı Eminönü gibi arkadaşlar burası aynı. Burada böyle kıyafetler, pantolonlar satılıyor. Burası El Fena Meydanı'nın hemen ara sokağı arkadaşlar. Burada akşamları böyle malzemeler açıyorlar. Dükkanlar kapandıktan sonra bir nevi kaçak satış yapıyorlar. Bak mesela Pulvir'in Stradivarius üstünün çakmasını yapmışlar. Alt üst. Nike'ın vesaire böyle ünlü markaların replikaları bunlar arkadaşlar. Bunları orijinal zannedip almayın. Evet, bunlardan İstanbul, Türkiye'de de var yani. Buraya özgü bir şey almak gerekiyor bence. Mesela burada yine geleneksel kıyafetler var. Şunlar güzelmiş aslında, bak şu güzelmiş. İlgi çekici. Burada şapkalar var. Evet arkadaşlar, pazarlık yaparken mutlaka mesela 200 diyorsa 100 deyin. Zaten adamlar direkt gidiyorsun. Bak mesela sana bir şey söyledi. Dedi ki işte 200 o expensive de ilerle. Peşinden bağırarak geliyor zaten. Yapma etme gitme. Buraya gel şöyle böyle falan diye. Peşinden geliyorlar. Asya'da da böyle. Dünyanın her yerinde böyle ya. Avrupa'da da böyle. Gerçi Avrupa'da bilmiyorum, gitmedim. Gitmediğim için bir şey diyemiyorum yani. Hemen şunun fiyatını öğrenelim. Mesela hoş. Şu güzelmiş. Bu bayağı iyiymiş ya. Bu sevdim bunu. How much? 200 dirham. 200 dirhem. 200 dirhem diyor. 100 dirhem, 100 dirhem. Okay? Okay, same brother, 150. Together, 150 dirham. Two, For 150, same brother. Same price for normalement 200 for together. Yeah. Plus price 150. two and two shirts. My friends, 100 dirhem. Impossible. Huh? Impossible. It's impossible. Impossible. Why? Normalement 200, no 100. Two. No. Me and one buy. My friends, one buy, two buy. Two pieces? Short, yeah. Short and pants. It's no pantalon, no short. Yeah. Short and shirt and two buy. Two pieces. Two pieces and two people, 100. No, this normalement one pieces for 200. Two pieces. Sorry. No problem. Excuse me. Dirhem. Yeah, no, this two 150. 300 for two. 150. 300. İki tanesi 300. Half size. Çok güzel. All size. Fresh. My friends coming. My friends. İbrahim. Okay. Bu arada hoşuma gitti, güzel. Burada başka şeyler de var, bakalım. 150 dirheme anlaştık gibi. Şimdi şey aldık. Az önce gösterdiğimi aldım. Toplam alt üst 700 TL'ye geldi arkadaşlar. Yani belki de ben dolandırıldım, bilmiyorum. Belki 500 liraya da alanınız olur bunu. Ama ya bundan daha fazla ücret ödemeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim otelimiz El Fena Meydanı'nın çok yakınında. 400 metre falan yakınında. Genelde hemen zaten fiyatlar aynı, otel fiyatları. Çok para ödemenize gerek yok şahsi fikrim. Çünkü zaten burada sadece yatıp çıkacaksınız. Eğer evli vesaire bir çift değilseniz, erkek arkadaşınızla geliyorsanız sizin için 5-6 saat uyuyup vakit geçireceğiniz bir yer arkadaşlar. O yüzden çok fazla zaman ayırmayacağınız için otele, yani biz çok fazla zaman ayırmıyoruz otele. O yüzden biraz daha fiyat performans yaptık. Zaten hemen her yer birbirine benziyor. Her yer aynı. Sadece puanlarına iyi bakın. Biz ortalama bir yerde kalıyoruz şu an. Genel puanları da 9.5, 8.2. İşte merkezi konumu, işte insanlar iyi falan. Eşref var, yardımcı oluyor sağ olsun. Memnunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim arkadaşlar. El Fena Meydanı Fas, Marrakeş'te böyleydi. İnşallah hep beraber nice güzel yerlere beni takip edip abone olup destek olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Bir daha yap. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşıma destek çıkın. Poşetini de göster. Fas poşeti. Tanıştırayım. Fas poşeti çok kötü ama. Trabzonspor gibi lan. Evet. Harbiden. Bunu çekmek lazım. Poşete bak. Ya poşet insanların ilgisini çekmez ki. Nereden gidiyoruz? Buradan.